Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü içeriğimizin konusu sosyal medyada nasıl başarılı olunur? İster bir firma olun, ister bir birey olun, isterseniz de herhangi bir kurul ya da kuruluş olun. Fark etmez. Nasıl başarılı olabilirsiniz? İşte bugünkü videomuzun konusu tam olarak bunun anlatımı üzerine olacak. Ama öncelikle beğenip, paylaşıp, yorum yapıp kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Önemli, bu da benim için büyük bir destek, bir moral. Şimdi bunu uygulamalı anlatmayacağım. Bunun uygulamalı olarak bir eğitim serisini belki ileride Udemy'ye yapabilirim. Belki YouTube'a da gelir onlar vesaire. Zaten internet sitemdeki akademim üzerinden bunun eğitimini veriyorum aslında. Sosyal medya eğitimleri alan. Ama bugün gelin sizinle bunu biraz konuşalım. Sohbet olacak, gene her zamanki gibi ben anlatacağım. Siz sorularınızı altına soracaksınız. Sonra ben onları hem orada hem de videolarda cevaplandıracağım. Bu konuda gönlünüz rahat olsun. Şimdi öncelikle sosyal medyada başarılı olmak eskisi kadar kolay değil. Şimdi bu olayın bir tarihçesine bakalım. Öncelikle ilk sosyal medyaların çıkış noktaları. Aslında sosyal medya adındaki sosyallikten de geçtiği üzere dijital ortamda bir araya gelmek, dijital ortamda insanların hayatlarını, ürettiklerini, içeriklerini, ürünlerini paylaşıp tanıttığı bir paylaşım ortamı. Bu ortamda milyonlarca değil, milyarlarca insan var, milyarlarca kullanıcı var, firma var. Bu firmaların her birinin, bu kullanıcıların her birinin farklı amaçları, farklı beklentileri var. Peki bizler bunun için bu ortamda, bu çarşı pazarın amiyane tabiriyle karışık olduğu yerde nasıl başarılı olabiliriz? Arkadaşlar, daha önce içeriklerimde de vurguladığım cümlelerimden biridir bu: üreterek. Öncelikle adım adım gidiyoruz ya. İlk başta kafanızda şu olsun: ben üretmek istiyorum, bireyim. Ben içeriğimi tanıtmak istiyorum, birey ya da firmayım ya da kuruluşum. Artık neysem. Yani ben ortaya özgün bir şey çıkartabilirim. Bunu dedik. Bunun arkasından hangi sosyal medyalara ihtiyacım var? Örneğin sizin eğer yazılı bir şeyiniz yoksa, çok da böyle yeni adıyla X, bilinir adıyla Twitter ya da yeni açılan platform Threads gibi şeylere pek de ihtiyacınız yok. Fakat bunları açıp gerekli profesyonel panelleri kurmamanız gerektiği anlamına da bu durum gelmiyor. Onları ihtiyacınız olmayan sosyal medyaları ve ihtiyacınız olan sosyal medyaları burada ilk başta ayırmak lazım. Fakat en büyük hata, bunu düzgün şekilde ilerletecek olan arkadaşların gereklileri açıp gerekmeyenlere hiç dokunmaması. Öyle değil. Bir potansiyeli olan ya da bilinirliği, güvenilirliği olan her platformda hesabınızı açın. İçerik üretseniz de üretmeseniz de o isimler, markalar sizde olsun. Bunları rakiplerinize ya da daha art niyetli insanlara, kötü niyetli kişilere bırakmayın. Bunu bir alın. Şimdi bunu aldık. Sadece bunda mı? Hayır. Mesela Twitter sizin hiç işinize yaramıyor, değil mi? Mutlaka işinize yaramasa da profesyonel panelleri açmaya çalışın. Bağlantıların nasıl yapılacağına alakalı isterseniz ben sizlere video çekeceğim zaten, ama dilerseniz de şu an hali hazırda Lebiderya video var. Ben gene daha basit anlatımla tık 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 nasıl yapabiliriz anlatacağım ilerleyen zamanda, ama mutlaka o zamana kadar sizlerinle bunları açıyorsanız, bunları açmadıysanız ya da açmanız gerekiyor. Özellikle burada firmalar markanızın her şeyini kopyalarlar adına kadar bir şey de yapamazsınız. Ha, marka tescilim var benim derseniz de bir sürü dava süreci, bir sürü zaman kaybı, bir sürü itibar kaybı olacak. Değmez ki. Başlangıç noktasında gidin ve alın. Ve profesyonel panelleri de açın. Şimdi diyeceksiniz ki Emre, ya niye açalım? Arkadaşlar, profesyonel panelleri açarsanız sosyal medya sizi daha fazla ciddiye alıyor. Nasıl? Şimdi şöyle bir mantıkta bakalım. Bu işe yararlarda da, işinize yaramayacak ama açacağınız sosyal medyalarda da geçerli. Siz sosyal medyaya bir şeyler ürettiğiniz zaman, YouTube'a vesaire hiç fark etmez. Instagram olabilir, Facebook olabilir,
Ne bileyim işte TikTok. Mesela bak adı bile bir anda aklıma gelmedi. Halbuki çok önemli. TikTok olabilir. Bu platformlar bana bir katma değer katıyor bu üretici deyip hatta üstüne reklam verme potansiyeli var ya da reklam veriyor da dediğinde sizi birçok yeniliğini denediği hesaplarının arasına yavaş yavaş sokuyor. Sizi önemsiyor. Aynı zamanda mesela destek panellerine ulaşmak istediğinizde bir yerin maillerle sürünmek istemiyorsanız yine bu business panellerine ihtiyacınız olacak. Bu panelleri o yüzden mutlaka açın. Ben yıllarca bu panellere sahip birçok müşterimin sorunsuz patlatılan hesaplarının kurtulduğuna da şahit oldum. Birçok yeni tanıdığım insanın da bu panellere sahip olmadığı için süründüğünü gördüm. Hiç gerek yok. Bunları bir açın. Bunları açmanızın bir diğer nedeni de şu. Aslında bunları açarken farkına varmadan 2 adımlı doğrulamaları da açmaya başlayacaksınız. Ayarlarınızı doğru yapmaya başlayacaksınız. Profilinizi doğru konumlandırıp arkasını dolduracaksınız. İşte bu da sizin o platform tarafından ciddiye alınmanızı sağlayacak. Bunları yaptık ve kenara bıraktık. İşe yarayanları da aldık. Bizim en çok ihtiyacımız olanları da aldık. Şimdi burada ihtiyacımız olanları aldığımız noktada yapmamız gereken şey panelleri kurmak dedik. Profili açtık. Gerektiği şekilde profilimizi doldurduk. Fazla bilgi değil. Kısa, öz, net bilgilerle. Ne yapmak için buradasınız? Ne yapıyorsunuz? Sloganınız nedir? Adınız nedir? Amacınız nedir? Her şeyi düzgün bir şekilde profillerinize koymanız lazım. Eğer Facebook sayfası gibi vesaire şeylerde ise biyografi bölümünü olabildiğince detaylandırmalı, hatta gizlilik ilkelerinize kadar oralara eklemeniz lazım. Zaten ne dedik? Business paneller açılacak dedik. İşletme panelleri açılacak, onlara bağlanacak. Gerekli tüm bağlantıları da yapacağız. Şimdi mesela bir meta grubu üzerinden bakalım. Instagram, Facebook. Benim bir adet Facebook sayfam var. Bu Facebook sayfam bir firma sayfası. Ben bunu firmaya, affedersiniz, boktan bir profil açıp, içi bomboş bir profil açıp sayfayı yapıp sayfa yöneticiliğini oraya aktarırsam o boktan profile herhangi bir zarar geldiğinde o hesabı kurtaramam. Şirket sahipleri, yöneticiler, bu işin içerisinde olanlar, sesleniyorum sizlere. Mutlaka demirbaş bir personel olabilir. Firma sahibi olabilir. Gerçek kişi, tüzel kişi deniyor ya, kişi yani kimliği olan, doğrulanabilecek kişinin üstüne bir dolu Facebook sayfası açıp gerekli gizlilik ayarlarını yapıp, gerekli ayarları yapıp onun üstünden sayfa açın. Açtığınız Instagram'ı ve sayfayı bağlayın. Onun da üstüne business hesabınızı açın. Gerekli doğrulamaları yapın. Gerekli 2 adımlı korumaları yapın. Cep telefonu koruması 2 adımlı doğrulama değildir. Bunları tamamlayın. Altyapınız otursun. Bu noktada kervanı yolda dizemezsiniz. Çok önemli, tekrar söylüyorum. Bu anlattığım yere kadarlık kısımda kervanı yolda dizemezsiniz. Bu sizin ilk kervanınızın malzemesi. Sizin kervanı yolda dizeceğiniz nokta üretmeye başladıktan sonra standartlaştırma ve sürdürülebilir içerik üretimi noktası. İşte orada deneme yanılmalar yapabilirsiniz. Ama bu dediğim altyapı noktalarında hiçbir platformda kervanı yolda dizemezsiniz. Bunları tamamen oluşturduk, hazırladık. İşte şimdi sosyal medyada başarılı olmak için üretme noktasına gelebilir miyiz? Gelemeyiz. Şimdi ben muhteşem bir içerik üreticisiyim. Harikayım ama benim kim olduğumu kimse bilmiyor. O zaman biraz daha ciddiye alınmak istiyorum. Belki basit bir internet sitesi. Kurumsal bir mail. Bla 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 et adını soyadını.com. Ciddiye alınır sizi. Yani sizin takipçileriniz tarafından, firmaların zaten vardır diye buraya hiç girmiyorum ama hani sizin de takipçileriniz tarafından sizin ciddiye alınmanızı sağlar. Sosyal medyada başarılı olmak alan bağımsız, tür bağımsız, biraz daha karşı taraftaki, tıpkı geçen haftaki videomda söylediğim gibi kullanıcı deneyimini düşünerek karşı taraftaki takipçiye bir deneyim,
ciddiye alma sunmalısınız. Ben yine bu mikrofonu kıracağım ya neyse. Gene vuruyorum çünkü kusura bakmayın. Ben bu mikrofonla sorumluyum efendim. Neyse yaka mikrofonuna geçeceğim bu gidişle. Şimdi bunu hallettik. Bunların da sıkıntısı kalmadı. Tamam. Çok güzel profillerimizi açtık. Altyapımızı kurduk. Sitemizi yaptık. Maillerimizi açtık. Gerekli şekilde bağlantılarımızı yaptık. Artık üretmeye hazırız. Artık hiçbir sorunumuz yok. Tamam. Ne üreteceğiz? Ne şekilde üreteceğiz? Nereyi düşünerek üreteceğiz? Ben arada bunları aşağıda tutuyorum ama neyse hadi hayırlısı. Yani kısacası neyi, ne şekilde, nasıl sürdürülebilir halde yapacağız? İşte çözmemiz gereken diğer nokta bu. Yani ne yapmamız gerekiyor? Biz oturacağız ve diyeceğiz ki sosyal medyada ben başarılı olmak istiyorsam firma olarak, birey olarak hiç fark etmez. Benim bir programım olması lazım. Bak taş gibi altyapı yaptım. Her şeyim hazır. Bir sosyal medya planımız olacak. Sosyal medya planımız üreteceğimiz içeriğin kategorisindeki ortalama kitlenin zevklerine uygun, trendlere uygun ya da zevklerine uygun trend yaratacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. İşte bu noktada kreatiflik öne çıkıyor. Siz anlatmaya çalıştığınız şeyi ne kadar basit bir dille, ne kadar doğru şekilde, düzgün bir şekilde anlatırsanız, bunu hızlı yaparsanız unutmayın 1 dakika içerisinde bu işi çözmeniz gerekiyor. Buradaki gibi uzun uzun anlatamazsınız. 30 saniye 1 dakikada bu işi çözmeniz için inci gibi derler ya kaba tabiriyle böyle dizmeniz lazım içeriği. Kısa, öz, net, dikkat çekici. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İşte beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugün de şunu yapacağım. Merhaba. YouTube'da güzel. Herkese selamlar diye başlarım ben. Aslında hata. Reels'ta bunu yapmaman. Shorts'ta bunu yapma. De ki bugün sizlerle sosyal medyada nasıl fenomen olacağınızı ya da ünlü olacağınızı ya da başarılı olacağınızı konuşuyoruz. Tık dedin. Ondan sonra anlattın, devam ettin. Hap bilgi, hızlı, kısa, tak 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 ve voilà. Bingo. Artık tamam. Kısa net çözümler, soru cevap, ürün çıkarttın, ürün neye yarıyor? Tık tık. Ya da işte sizlerin yapması gereken nedir burada? Bu noktada nedir aslında yapılması gereken? Çözüm üretimi mi? Tık tık. İnsanları mı eğlendirmek istiyorsunuz? Eskiden Vine diye bir platform vardı. 6 saniyede insanları güldürmeniz gerekiyordu. Birçok Vine fenomeni kayboldu ama bazıları da şu an inanılmaz noktalarda. Neden? Strateji aslında hala aynı. 6 saniye 1 dakikaya kadar çıktı. Bu da size daha fazla kurgu, daha fazla hızlı içerik yapmak yerine düzgün içerik yapma önünü açtı. Bitti. Bingo. Tutturdunuz artık. Tamam. Buradan devam. Oturmalısınız. Stratejinizi doğru kurgulamalı, düzenli ve sürdürülebilir içeriklerle yürümelisiniz. Yani ben eğer sürdüremeyeceğiniz bir içeriğe girerseniz, ben de bu hatayı zamanında yaptım. Yığdım. Sonra işlerim bir yoğunlaştı. Eyvah gitti, dağıldı. Yapabilecek hiçbir şeyim yok o noktada benim artık. Benim yapabileceğim yegane şey o noktada geçmiş olsun. Ben işlerimi ayarlayana ya da sürdürülebilir bir sistem oturtana kadar bırakmalıyım dedim. İşte bu noktada maalesef en büyük hatalardan biri. Sürdürülebilir olmayacak şekilde bu işe başlarsanız maalesef başarılı olursunuz. Pardon. Başarılı olursunuz. Yani ben de bıraktım burayı da değiştirmedim. Başarılı falan olamazsınız. Yani işin özü yapmanız gereken şey burayı keserim büyük ihtimalle ya. Olsun. Yani işin özü başarılı olamazsınız. Sürdürülebilir olacaksınız. Düzgün olacak. Tık tık tık. Her şey ilerleyecek. Her şey sürdürülebilir ve uygun. Bunu da hallettik mi? Paylaşmaya başladık. Kimse yok. Küçük bir strateji. Nasıl bir şey yaparsam
İnsanlara benim profilim önerilmeye başlar diyeceksiniz. İnsanlar beni görür. Neil Patel diye bir adam var. Bunun bir testi var. Bir sosyal deneyi var. Adam gidiyor kendine benzer sayfaların ve odaklandığı anahtar kelimelerin takibini yapmaya başlıyor. Ve bu takibi yaparken profilden gidip onların beğenip, onlara yorum yapıp, onlarla iletişime geçiyor. Ve bir bakıyor ki o sayfaların bir kısmı ona geri dönmeye başlamış. Hop o sayfaları takip edenlerin önüne önerilmeye başlamış. Ya da hop oradan farklı bir şekilde. Bunu kişi yapabiliyor. Peki firmalar ne yapacak? İşte firmalar da bunu onlar için yapabilecek influencerlarla, bunu onlar için yapabilecek sistemlerle yapacak. Bu kadar basit. Ben influencer'a karşıyım arkadaş. Bunun da çözümü var. Yoğun reklam kampanyalarını doğru kitleye, doğru tıklama başına maliyet stratejisiyle doğru bir biçimde konumlandırıp doğru persona yaratarak reklamcılık yapıp başarıya ulaşabilirsiniz. Örneğin sizin herkese uygun bir içeriği her yere paylaşma durumunuz var. Fakat sizin ürününüz bazen her yere uymayabiliyor. İnanılmaz marjinal bir ürünü daha mutasip bir bölgede pazarlamak zorundaysanız saha satışından da bir bilginiz yok ya da siz bir fenomen olarak daha o tarafa da hitap etmeye çalıştığınızda oraya hitap edeceğiniz ya da oraya satacağınız ürünlerdeki içeriğin, reklamı ve içeriğin kendisi farklı olmak zorunda. Her kişiye, her personaya, her satış ya da takipçi grubuna onlara uygun şekilde gözükmelisiniz. Aksi takdirde olmaz. Ya da daha nişleşmek yerine herkesi kapsayan ürün portföyüne ya da içerik portföyüne sahip olacaksınız. Örneğin siz toplumdaki ince çizgiler olan, önemli noktalar olan din gibi, siyaset gibi, işte etik değerler gibi, ahlaki şeyler gibi noktalara dokunan bir içerik üretici ya da firmaysanız siz bayağı bir zorlanacaksınız. Çünkü oraya hassasiyeti olan kitlenin size gelme şansı çok düşük. Burada içeriğinizi en baştan onları da düşünerek revize etmeniz, marka tutumunuzu ya da profilde olan bireysel tutumunuzu ona göre düzenlemeniz gerekir. Sosyal medyada kullanıcıların yani takipçilerinizin, müşterilerinizin en güzel başarıya sizi ulaştırması için aranızda bir bağ kurulması gerekiyor. İşte o bağı da ancak onların ağzından, onların istediği şekilde, onların samimiyetinde verirseniz bu başarıyı elde edersiniz. Onların bağını bu şekilde, onların saygısını bu şekilde kazanırsınız. Eğer ki siz onlara adım atmaz kafanıza göre hareket ederseniz bot tarlası hesaplarınızda maalesef ki başarısız olmaya, kendinizi kandırmaya, bunu özellikle firmaların bir kısmına söylüyorum, kendinizi kandırmaya devam edeceksiniz. Hiç kimse salak değil. Hepiniz insanları aptal yerine koymaya çalışıyorsunuz aslında. Sizin niyetiniz bu değil. Evet ama bu botlarla başta kendinizi sonra insanları kandırıyorsunuz. Bunu biri fark etmiyor mu? Takipçi listenize tıklandığı anda çoğu insan bunu anlıyor. Bu çok basit artık arkadaşlar. O yüzden firmalar, içerik üreticiler, bu işi meslek edinmeyi düşünenler, bu işi içerik üretici olarak, fenomen olarak, influencer olarak devam etmek isteyenler ya da bir küçük ev işini satmak isteyenler, herkese sesleniyorum ya da çok önemli bir kurum ya da kuruluşsunuz. Çok basit. Üreteceksiniz. İlgili alanlarda doğru şekilde üreteceksiniz. Altyapılarınızı düzgün kuracaksınız. Kullanıcının istediğini ona sunacaksınız. Platformu ciddiye alacaksınız. Platformun da üretiminizle beraber sizi ciddiye aldığını görüp önerdiğini göreceksiniz. Sahtekarlıklara, botlara vesairelere de başvurmayacaksınız. Bu sayede de tertemiz, pırıl pırıl, hiçbir sıkıntı olmadan
başarıya ulaşacaksınız. Bu 3 günde de olabilir. Viral olursunuz bir anda. 3 yılda da olabilir. 13 yılda da olabilir. Sizin kreatif kontentinizin ne kadar insana ilgilendirdiği ile alakalı bir mevzu. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Ben içeriklerimi sürekli yazılım üstüne, yani uzmanlık dallarımdan biri olan yazılım üstüne eğersem, sürekli yazılım konuşursam benim kitlemin çoğunluğu yazılımcılardan oluşur. Ve bunların içerisinden de çok azı maalesef ki tasarıma ya da şu an anlattığım gibi dijital pazarlamaya ya da diğer şeylere ilgi duyar. Halbuki ilgi duyması gerekiyor projelerinin başarısı için. Pazarlanması, projelerinin başarısı için tasarlanması lazım. Ama çoğunluğu bunu hoş karşılamaz. Ama ben herkese uygun şekilde içeriklerimi belli stratejiyle düzgünce üretirsem, o zaman o stratejiye göre insanlar gelir. Yani ben örnek olarak burada alakasız ürünler test edersem, ya ben mesela bir video kameranın incelemesini yaparken bir fotoğrafçıya da profesyonel bir video çekim uzmanı değilim. Onlar gibi de yapamam. Ben sadece ürünü açabilirim, ne amaçla kullanıyorum ve bundan sonuç elde edebiliyor muyumu söyleyebilirim size. Ama hepsi o kadar. Bunun dışında o benim haddimi aşıyor. Ya da şöyle bir şey. İşte sadece X bir alanda uzmanlaşmış bir kişinin o alanda konuşması çok doğaldır. Bunlara da çok dikkat edin. Yani yaptığınız şeyin altını doldurun. Bu kişi evet bu konuda söylediklerini ciddiye almamız gereken bir kişi. O yüzden tamam demeli insanlar. Birey olarak da marka olarak da size saygı duymalı insanlar. Arada gözüm sağa sola aşağıya gidiyor. Kusura bakmayın kameradan nasıl gözüktüğümü. Çünkü biraz hastayım. Ve bir aylık içeriği böyle bir haftada bitirmek gibi bir delilik yapıyorum. O yüzden hem terliyorum hem sesim gidiyor hem yoruluyorum. Hatta bu videoda olduğu gibi böyle habala hubala çok bölebiliyorum, yanlış konuşabiliyorum. Kusuruma bakmayın ama işin özü de bunlar. Şimdi bunun bir de uygulamalı anlatımı var. Bunun uygulamalı anlatımını ben ilk ay videolarımda neredeyse hiç uygulamalı anlatım yapmadım. Sanılmasın ki uygulamalı anlatım hiçbir zaman olmayacak. Aslanlar gibi uygulamalı eğitimler de gelecek. Ama bunları bu şekilde sohbet halinde anlatmamın sebebi herkese anlatmaya çalışmam. Şimdi bu noktalardaki temel attığımız konularda okeysek gelin ondan sonra uygulamalı şekilde üstünde konuşalım. Yani o Facebook'un panelini nasıl açacağız? Onu oraya nasıl bağlayacağız? Hadi fake bir tane hesap açalım. Hadi onu oraya bağlayalım diyeceğiz. İşte bu bundan sonraki süreçlerin konusu. Sosyal medyada nasıl başarılı olur bir birey, firma ya da kurum kuruluş? İşte bu anlattıklarımı baz alarak temele koyup bunun üstüne yağarsa binasını, zemini temeli sağlam olacağı için bunun üstüne çıkılan daireler, apartman çok daha kuvvetli olacaktır. Yani tıpkı inşaat gibi zeminimizin etüdünü yaptık. Sonra kaliteli bir sistem kurmak için ne yapmamız gerektiğini çözdük. Şimdi temelimizi de kazıp ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve o temelin üstüne nasıl çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Ama mimarisi, bakın bu statiği, mimarisi sizin beyninizin içerisinde. O kreatifliği göstermek zorundasınız. Bir bütünün içerisinde göstermek zorundasınız arkadaşlar. Bunun ötesi yok. Bu sizi başarıya ulaştıracak olan şey. Bunun dışında şu anlık başka detaylara girmeyi düşünmüyorum. Buraya kadar videoyu izleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Beğenip paylaşıp yorum yapmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.